Dünya borç içinde yüzüyor. Sadece devletler değil, şirketler, hane halkları, hatta gelişmekte olan ülkeler bile krediyle nefes alıyor. Peki bu sistem nereye kadar sürdürülebilir? IMF ve Dünya Bankası neden yeniden sahneye çıkıyor? Küresel borç krizi gerçekten kapıda mı? Hadi detaylara birlikte bakalım. 2025 itibariyle küresel borç 350 trilyon doları aştı. Gayri safi yurt içi hasılaya oranla borç seviyesi tarihsel rekorlarda. Gelişmiş ülkeler Amerika, Japonya, İtalya borçta zirvede. Gelişmekte olan ülkeler borçlanmak zorunda kaldı çünkü küresel faiz artışları ve doların güçlenmesi onları vurdu. Borçla büyüme modelinde kırılma noktasında. IMF ve Dünya Bankası 2. Dünya Savaşı sonrası finansal düzeni kurmak için kuruldu biliyorsunuz. Kriz anlarında devreye girerler, kredi verir, yapılandırma ister ve kemer sıktırır. Bugün yüzden fazla ülkede yüksek borç riski altında. IMF son 3 yılda Pakistan, Sri Lanka, Arjantin gibi ülkelere müdahale etti. Dünya Bankası ise daha çok kalkınma projeleri için kredi veriyor ama o da sıkışmış durumda. Gelişmekte olan ülkeler dış borçlarını ödeyemiyor. Dolar bazlı borç, yerel para değer kaybedince ödemesi imkansız hale geliyor. CDS primleri yükseliyor, yani ülkelerin riskleri artıyor, geri ödememe riskleri artıyor. Enflasyon, faiz, kur baskısı bir araya gelince borç çevrilemez bir hale geliyor. Borcunu borçla çeviren ülkeler yeni krizin merkezi olabilir. IMF'in şartlı yardımları, özelleştirme, kemer sıkma, vergi artışı. Bu politikalar kısa vadede ekonomik daralmaya sebep oluyor. Dünya Bankası projeleri ise bazen çevreye, yerel halka zarar verebiliyor. Eleştirmenler IMF bir kurtarıcı değil, borçlandırıcı diyor. Eğer dünya bu hızla borçlanmaya devam ederse bu yalnızca ekonomik bir kriz değil, aynı zamanda sosyal ve siyasi bir çöküşü getirebilir. IMF ve Dünya Bankası ise bu kırılgan yapının hem doktoru hem de mimarı olabilir. Peki sizce küresel borç krizi kaçınılmaz mı? Yorumlara yazın, tartışalım. Bu tarz ekonomik videoları beğeniyorsanız mutlaka abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.